Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Haşim Usta'nın kanalı hepimizin kanalı. Hayata renk, demire şekil veriyoruz. Abi alıyoruz demiri römorka çeviriyoruz. Alıyoruz demiri kapıya çeviriyoruz. Alıyoruz pencereye çeviriyoruz. Ya Haşim Usta her şey mi yapıyorsun? Abi biz bir imalat atölyesiyiz. Bizden talep ne olursa o talebe göre malzeme alıyoruz. Yine konumuz römork. Daha önce bunun 5.70'ini yapmıştık. Şimdi 4.40'ını yaptık. Niye? Çünkü bizden 4.40 istediler. Ya Haşim Usta bir önceki videoda dedin ki bu makaslı olacak, frenli olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Abi maliyet artıyor. Ne yapayım yani şimdi müşteriye cebimden makas mı takayım abi? Ne yapayım cebimden fren mi bağlayayım? Müşteri neyi talep ederse biz onu yapıyoruz. Şimdi size kaynak makinelerle alakalı videolar çekmiştim hani biliyor musunuz? Çin malı, yok şöyle mal, böyle mal, iyi mal, kötü mal, sahte mal, dandik mal. Bizim işlerimiz de öyle abi. Müşteri bizden ne talep ederse biz onu yapıyoruz. Maliyetleri düşürmek için adam diyor ki ben diyor 5 kilometre hızla fabrikanın içinde yük taşıyacağım diyor. Abi benim diyor makasla ne işim var diyor. Bu titremeyecek, hız yapmayacak. Koyamıyorsun abi. Şimdi biz buna 4 tane makas koysak fiyatı 40 bin lira artırıyor. Her bir takım makas 20 bin lira. Fren koysak şimdi bunun üstündeki foryaların tanesi 2500 lira. Frenli foryanın tanesi 7500 lira. Yani 25 bin lira küsür de o artırır abi fiyatımızı. Bizim şimdi 100 bin liraya mal edip veya 1'e mal edip 1,5'a sattığımız bir malı otomatikmen 2,5'a mal edip 3'e satmaya kalkacağız. Ondan müşteri kabul etmiyor abi. Ne yapak şimdi? Onun için ben ne kadar konuşursam konuşayım cebimden para harcayamam abi. Benim para kazanmam lazım. Müşteri yine böyle istedi. Biz de böyle yaptık. Farklarımız var. Ne farklarımız var? Bu römorkumuzun üzerindeki lastikler önceki gibi forklift lastiği değil abi. Bunlara traktör römorklarında kullanılan lastiklerden kullandık. İkinci bir konu, benim videolarımı izliyorlar arkadaşlar. Kaynak makinesi kaç para? Abi ben kaynak makinesi satmıyorum. Ben kaynak makinesi satışım yok. Haşim Usta dingil var mı sende kaç para? Abi benim dingil satışım yok. Ben malzeme satan bir şirket değilim abi. Ben malzemeyi alıp başka bir malzemeye çeviren, evrim geçirten bir firmayım abi. Bizim buraya profil gelir, kapı gider. Profil gelir, sepet gider. Profil gelir, korkuluk çıkar. Dingil gelir, teker gelir, römork çıkar. Sac gelir, tanker gider. Sac gelir, bunker gider. Biz bir üretim fabrikasıyız abi. Bizim elimizde torna makinamız, kaynak makinamız, ispiralımız, matkabımız, jeneratörümüz, kompresörümüz, aklınıza ne gelirse envai çeşit saymaya kalksak binleri geçer. Farklı farklı alet herdavat numaratörlerinden tutun da işte otomatik çivi çakma makinalarından presli delme makinelerine kadar elimizde çok geniş bir takım tezgah bandımız var. Yani şu gördüğünüz dükkanda ne ararsanız var abi. Oksijen kesicilerden tutun plazma kesme makinesine kadar işte bükmeler bilmem neler aklıma bile gelmiyor. O kadar çok jeneratörler malzeme var abi elimizde. Ne oluyor? Müşteri bizden bir şey talep ediyor. Biz genelde ağırlıklı olarak ufak tefek işlerle uğraşmıyoruz abi. Bize seri üretim bant işleri lazım. Mesela örnek veriyorum adam gelip bize dese ki 2000 tane sandalye istiyorum yaparız. Ama bir tane sandalyeyle uğraşamayız veya bir dairenin kapı penceresiyle uğraşmıyoruz abi. Çünkü o bizi zarara uğratıyor. Bizim firma giderlerimiz çok fazla olduğu için küçük işler bize yaramıyor abi. Bize büyük iş lazım. En küçük yaptığımız iş de bu römorklar olarak görün. Normalde bu römorku da biz yapmayız da sırf size içerik çıksın video yapayım diye yapıyorum. Bir de sevdiğim arkadaşım rica ediyor. Önemli olan para kazanmak değil. Arkadaşlarımızın işini de görmek. Niye? Abi bu firma bana 2000 tane yükleme sepeti yaptırmış. 4,5-5 milyonluk iş yaptırmış. Şimdi bu adam römorkunu yapmasak olur mu? Olmaz. Yapacağız abi. Onun için beni Haşim Usta takım at satıyor mu, taklavat satıyor mu? İşte bana şunu gönder, bunu gönder diye beni aramayın abi. Ben iş nasıl yapılır diye bana sorabilirsiniz, mail atabilirsiniz, WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Aramalara çok bakamıyorum çünkü benim de işim gücüm var abi. Günde beni 1000 kişi arıyor. Herkesle 10 dakika konuşsam günüm bitti abi bizim biz taş mı yiyeceğiz evde yani ne yiyeceğiz evde? Mail atın yazın takıldığınız bir nokta varsa ustalık açısından size yardımcı olayım. Ama malzeme ben satıyor muyum satmıyorum. Biz de gidiyoruz abi bu römorku yaparken bunu satan malzemeciler var. Videosunu paylaştım. Mesela ben bunun tekerini, dingilini, lastiğini, vırını, zıvırını, çemberini Tarsus sanayisinin içerisinde bir firmadan aldım. O firma ilaç motorundan tutun da römorka kadar aklınıza ziraat aletleriyle ne geliyorsa onlarla alakalı bütün yedek parçalar, bütün gerekli olan aksesuarlar, kancasından pimine kadar var. Gittik abi oradan 4 tane dingil demişim. 4 tane forya, 4 tane jant, 4 tane lastik, 2 tane çember aldık çıktık.
İçeride binlerce malzeme var. Benim tanımadığım malzemeler de var. Videodan anlamışsınızdır. Biraz Fransız kaldım içeride. Çünkü her şeyi bilemem abi. Benim meslek dalım farklı. Ben ziraatçı değilim. Gidiyoruz abi, bu parçalar oralardan alıyoruz. Bunlar yine internete girip internette bir sürü satanlar var. Çok pahalı satanlar da var, ucuz satanlar da var. Çok pahalıya gidip kazıklanmanıza gerek yok. Çok ucuzların da çoğu dolandırıcı. Niye? Ben bu foryaların tanesine 2500-3000 lira civarı bir para verdim. Aynı foryalar internette 500 lira yazıyor. Fotoğraftaki forya bundan ama gelen foryalar Tofaş foryası mesela. Bunlar bir işe yaramıyor. Onun için malı görerek almanız sizin için daha iyi. Lastikler böyle büyük gözüküyor fotoğrafta. Sipariş veriyorsun, adam el arabası tekeri yolluyor sana. Teknik detayları yanlış yazılmış oluyor. Onun için benim size tavsiyem abi, internetten bu römork malzemelerini almayın. Mersin Tarsus'ta, Gaziantep bölgesinde sanayide bunu kullananlar çok fazla var. Konya'da, Kayseri'de. Gideceksin abi, elinle tutacaksın, gözünle göreceksin. Bu çevre, ben pek öbür tarafları bilmiyorum. Bunlar belki Kayseri, Mayseri, o taraflarda da bolca vardır, Yozgat'ta, Mozgat'ta. Abi elinle göreceksin, gözünle, elinle tutacaksın, gözünle göreceksin abi. Dokunacaksın, hissedeceksin abi. Ondan sonra malı alacaksın. Biz gidiyoruz, dokunuyoruz, hissediyoruz, görüyoruz. Malzemeyle bir ilişki yaşıyoruz abi, böyle, tamam mı? Diyoruz ki tamam, benim aradığım malzeme bu, alıyoruz. Siz de öyle alın abi, bu işlere internetten girmeyin. Römorku yaptık. Aynı şekil, çok anlatacak bir şey yok abi. Aynı tas, aynı hamam. Birazcık değişikliklerimiz var. Ne değişikliklerimiz var? Şu yan etekleri dar yapmıştık. Reflektörleri takarken sıkıntı yaşamıştık. Şimdi bu etekleri biraz genişlettik. Reflektörleri kesmeden taktık. Römorkumuzu 5 santim daha geniş yaptık. Şu ortadaki çemberin 1 metreden daha küçüğünü bulamadım. Lastikler çembere değmesin diye lastikler genişledi. Römorkun dışında kalıyordu, çirkin gözükmesin diye. Şöyle size kenardan da göstereyim. Azıcık daha kasayı genişlettim. Şöyle bakayım. Şimdi lastiğimiz çok az, böyle 2-3 santim kadar dışarıda kaldı. Eğer genişletmesem daha fazla böyle çapır arabalar gibi duruyordu. Onu da az genişlettik. Genişliğimiz biraz fazlalaştı. Ama boyumuz kısaldı. 4.40. Römorkumuzu yaptık arkadaşlar. Traktörümüzün arkasına da taktık. Bu öncekinden daha yakışıklı oldu. Lastikler nasıl performans gösterecek onu bilmiyorum. Çünkü ben firmaya dedim ki abi, biz bak bu forklift lastiklerine çok para veriyoruz. Yani 4 tane foryayla 4 jant 4 lastik 100 küsür bin lira para verdik o römorka. Abi bunda hepsini 50 bin liraya çözdük. Çemberi, memberi, lastiği, jantı, vırı zıvırı. Ne oldu? Daha ekonomik oldu ama bakalım yükü koyunca da aynı performansı, aynı kaliteyi gösterecek mi? Ona bakacağız. Arkadaşlar, bazı takipçilerim harbiden beni harbi takip ediyorlar. Haşim abi diyor, biyografine bakıyoruz diyor, biyografinde Trabzon yazıyor diyor. İşte sen diyor konuşurken diyor bazen Adana bazen Ankara gibi konuşuyorsun diyor. Abi diyor sen ne ayaksın diyor. Ya arkadaşlar, biz daha önceki videolarımda da söyledim. Biz çok fazla, ben çok şanslı bir adamım abi. Ben niye şanslıyım? Abi ben şurada yemeğe oturuyorum ya dükkanda bak. Bir masanın üzerinde Kürdü var, Türkü var, Arabı var, Rusu var. Rus. Allah Allah, Rus ne işi var? Var abi, Rus da var. Ondan sonra Suriyelisi var, Iraklısı var. Yani bizim soframız çok geniş abi. Bir de benim bölgem, ben Mersin'deyim ama burası kozmopolit bir bölge yani, tamam mı? Bak bizim sanayimize gir. Yurt dışından gelmiş yatırımcı dükkanı olanlar var. Mesela Yemenli olan bizim Heyment lazer var ya, video çekip atıyorum. Abi arkadaşlarımız Yemenli. Onlarla oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Biraz duyuyoruz, biraz konuşuyoruz. Suriyeli var. Daha önce çekmiştim. Iraklı bizim malzemecimiz vardı. Iraklı. Suriyeli var. Tamirci İsmail Usta. Abi yanımızda çalışan Adıyamanlı var. Kürt var. Termik santralden, nükleer santralden gelen bazen Ruslar var. Yarı Rus, yarı Türk olanlar var. Abi yani ben çok şanslı bir adamım. Biz hepsiyle muhatap oluyoruz. Abi ister istemez de bizim sesimiz değişiyor. Abi bende değişik bir ses stili var. Hatta ben bile bazen kendi kendime diyorum ki Haşim kendine gel. Yani adam Arapça konuşurken ben Arapçaya dönüyorum abi yani. Adam Şilonek Haşim Usta diyor. Elhamdülillah diyorum. Enti Şilonek. Adam Allah Allah diyorsun Arapçada. Ya biliyor abi, ufak tefek öğrendik yani. Bir Kürt arkadaşım var, dükkandan çıkıyor, Serçava, Rojbaş. Görüşürüz diyoruz abi, yani bu alıştık artık. Herkese bir dille, bir şeyle karşılık veriyoruz. Bazen canımız sıkılıyor abi. Kendi memleketimizden şarkı söylüyoruz abi. Ne yapak yani, Trabzonluyuz diye boğazımıza hamsi mi takıp gezelim abi, boğazımızda hamsiyle gezelim. O sanatçı diyor ya, hayırdır oğlum boğazımıza karpuz mu asalım?
Bizimki de onun gibi abi. Ne yapalım yani? Her gece yastığıma yaslayıken başımı, İçimdeki duygular oy akıtırlar yaşımı. Bir şerit gibi geçer yaşadığım yıllarım. Eskilere dalınca da çok şeyler hatırlarım. Hiç kimse geçmişini dostları unutamaz ki. Sürekli yorum yapsa insan yaşayamaz ki. Bazı hesaplar böler gece uykularını. Sabahtan hatırlarsın oy gece rüyalarını. Bırakın açık kalsın Trabzon maçka hattı. Galyani seller alısın oy orada her şeyin vakti. Ne yapak abi? Şimdi bana diyorlar ki Haşim Usta Faik gibi şiveyle konuş. Abi Faik benim hemşerim. O Oflu, ben Tonyalıyım. Ben Trabzon Tonyalıyım, o Oflu. Ben Trabzon'un Giresun sınırındayım. O Trabzon'un Rize sınırında. Ama Faik'le benim aramda şöyle bir fark var. Faik'in çocukluğu da, büyüklüğü de, ortası da, sonu da Trabzon'da geçmiş abi. Yani adam sürekli Trabzon'da. Benimki farklı abi. Benim dedem çıkmış Bursa, Mersin bilmem ne gezmiş. Babam memur, biz çıktık gezdik. Diyeceksin hani baban ustaydı. Benim babam usta memur abi. Mecburiyetten memur olmuş ama usta. Gezdik abi. Benim hayatımın bir kısmı Aksaray'da geçti. Bir kısmı Erzincan'da, bir kısmı Mersin'de. Biz böyle dolana ayda olana olduk yani, tamam mı? Sonra geldik sanayiye. Amcalarımızla böyle kozmopolit bir ortamda Mersin'de. Abi dostlarımız oldu. Biz gittik Kürtlerin düğününde şemamme oynadık abi. Şemamme oynadık abi. Gittik Arapların düğününde oynadık. Seyyar yalen ablu verdi. Kendim hebli lomentu bi hustu zitti. Ya melli ya hamana ruhi ruhti. Leddisici dil garih sehran. Mede ale kislemiş lonit nami. Gittik abi, oraya da gittik. Sonra gittik bazen Şırnak'ta, Hakkari'de oynadık abi. Abi aldık, her yerden aldık. Aldık. Yani ben bazen bir Diyarbakırlı'yla konuşurken adam beni hemşerisi zannediyor. Veya bir Suriyeliyle konuşurken veya bir Arap'la konuşurken beni Hataylı zannedebiliyor. Bir Ankaralı beni Ankaralı zannedebiliyor. Yani o oturup ortam kurduğum adamla hangi şiveden konuşuyorsa bu benim elimde olmadan istemsizce onun şivesine dönüyor abi. Bazen İstanbul'a gidiyorum abi. Konuşmam İstanbul Türkçesine dönüyor. Merhaba kardeşim nasılsın diyorum mesela. Böyle değişiyor yani. Bulunduğun ortamda bu benim tamamen kendi şeyimin dışında bir şey. Yani beyin artık kendini öyle bir kodlamış ki mesela bir bu kalemunun renk değiştirirken haber olmadığını biliyor muydunuz? Ben bunu araştırdım. Mesela bu kalemun renk değiştiriyor ya. Onu o hayvan bilerek yapmıyormuş abi. Yeşile geldik ben yeşil olayım. Ben maviye geldim mavi olayım diye bir şey yokmuş. Onu Allahu Teala öyle yaratmış abi. Bulunduğu ortamda rengi değişiyor. Şimdi benim de konuşmam aynı bu kalemun gibi abi. Ben birinin yanına girdim mi o adam nasıl konuşuyorsa benim konuşmam da ona dönüyor. Ben bazen Ankara'dan malzeme geliyor şantiyeye. Oradan aşağı sallan diyorum adama, tamam mı? Adam geliyor, toprağım diyor, sen Ankara'nın neresinden? Ben Trabzonluyum. Yapma ya diyor. Telefonda diyorsun sallana diyor yani sen bizimle o şiveyle konuşunca biz de otomatik beyin seninle o şiveyle konuşuyor. Yapacak bir şey yok. Olay böyle arkadaşlar. Konu nereye geldi? Bizim konumuz neydi? Biz römork videosu çekiyorduk. Neyse römork bir yere kaybolmuyor. Yine yapar yine çekeriz değil mi? Arkadaşlar ben Trabzon Tonyalıyım. Şivem şu anda şöyle, bir gün Trabzon'a yolum düşerse Allah beni Trabzon'a düşürmesin. Ya niye düşürmesin Haşim Usta? Abi ben Trabzon'a ya cenazeye ya düğüne gidiyorum. Hadi düğüne yine iyi de bu aralar cenazemiz çok oluyor. Üzülüyorum, onun için dua ediyorum Trabzon'a yolumuz düşmesin. Yoksa Trabzon'a gideriz yani, gitmekte sıkıntı yok. Bir tane şey var biliyor musunuz? Zurnacı. Muhtarın bir düğünde bir köyün birinde bir düğün olacakmış. Muhtara demişler ki bize bir zurnacı bul da gelsin. Muhtar da taramış bir tane zurnacı bulmuş. Sabah gelin almaya gidecekler. Muhtarın karısı demiş ki zurnacı misafir olacak, bizde kalacak. Ben şu tuvaleti banyoyu bir temizleyeyim. Tuzruğu bidonu var, onu getirmiş abi tuvalete koymuş. Tuzruğu bidonunu
Tuvaleti yıkamış orada da bırakmış. Unutmuş mu artık ne olduysa. Eskiden onları keser. Bidon olarak kullanırlarmış tuvalette. Bir yanlışlık olmuş işte. Gecede zurnacı tuvalete kalkınca abi necasetten taharet ederken tuzruğunu poposuna bir vuruyor abi. Of, popo yanıyor. Adam artık pişik oluk gibi götünün acısından ne yapacağını bilmiyor. Sonra gidiyorlar abi düğüne götürecekler. Ha, zurnacıyı arıyorlar, sabah kalkıyorlar, zurnacı yok, gelini çıkartacaklar. Ya diyorlar arkadaş, bu zurnacı nerede, bu zurnacı nerede? Arıyorlar tarıyorlar, birisi diyor ki zurnacı diyor derede oturuyor diyor. Lan zurnacının derede ne işi var? Gidiyorlar abi zurnacının yanına. Zurnacı çömelmiş, soğuk su fışır fışır vuruyor. Kalk gidek ya diyor, yok diyor şöyle böyle işte. Bunu zorla ikna ediyor diyor, gelirim ama diyor benim böyle böyle bir sıkıntım var diyor. Tamam mı, götüm yanıyor diyor, nasıl ortalıkta durayım diyor. Ben diyor şöyle kenarda durayım diyor, zurnayı çalayım diyor. Siz diyor beni çok gelinin yanına yaklaştırmayın diyor. Böyle aksıya aksıya bacakları açık açık gidiyorlar abi. Gelini alacaklar, zurnacıya diyorlar çal. Zurnacı bir çalmaya başlıyor abi, öyle bir çalıyor ki zurnacı. Gelinle anası birbirinden ayrılamıyor yani, o kadar acıklı çalıyor. En son diyorlar lan bu zurnacıya şunu birazcık yumuşat da şu annesiyle gelini birbirinden ayırak, bu nasıl bir zurna çalma. Zurnacı götünün acısından zurnayı öyle bir çalıyor ki ayrılamıyorlar abi. En son diyorlar ki bu işte bir iş var, gelip zurnacıya diyor ki lan oğlum yoksa bu kız senin kızın mı, niye bu kadar acıklı çalıyor. Zurnacının götünün yangınından kimsenin haberi yok. Olay böyle arkadaşlar yani. Ben ne anlatıyordum, bunu örnek verdim onu da bilmiyorum yani. Ama olaylar onun gibi gelişiyor abi. Error verdim şu anda. Ne anlatıyorduk? Ne diyorduk biz? Neyse boş ver. Aynı Romurk gibi. Kaldığımız yer aklımıza geldi mi bir video daha çekeriz. Arkadaşlar gezdirin mi? Biz Romurk'un etrafını gezdik mi ya? Şöyle bir gezek hele ya. Sonra demeyin. İşte böyle Romurk'umuzu yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu Romurk neyini anlatayım? Bir sürü Romurk videosu çektim size. Bunun güzeli frenli olur abi. Frensiz Romurk olmaz ama bizimkinde fren yok. 5 kilometre hızı geçmiyormuş. Maliyet artmasın diye fren istemediler. Fabrikanın içi böyle dümdüzmüş onun için. Makas da istemediler. Amortisör de istemediler. Ne yapacağız dediler düz yolda. Bizim traktöre de bayağı yakışıyor ha böyle kalın tekerlekli lastikli şeyler. Bir tane kendime yapacağım boş kaldığım zaman. Onu frenli makasla yapacağım. Ona size video çekeceğim. Olay böyle. Arkadaşlar ben şu anda hiç iyi değilim. Niye iyi değilim bilmiyorum da videonun başına başladığım yerle sonuna bitirdiğim yeri birbirine karıştırdım. Neyse çok da önemli değil. Biz imalatçıyız dedim ya abi. Beni parça için arıyorlar. Abi biz ne yapacaksak gidip onun parçasını alıp buraya geliyoruz. Bizim üretim bandımız var. Bu üretim bandında bize ne talep edilirse biz onu getirip burada yapıyoruz. Sattığımız herhangi bir şey yok. Ama şunu söyleyeyim. Eğer benim videolarımı izleyen mal satan biri varsa bağımsızca, bak ben birkaç tane firmaya bunu başka video yapacağım. Bağımsızca bana incelemek için makinanızı göndereceksiniz abi. Ben de o makineyi inceleyeceğim. Karar vereceğim. Bu makine iyidir diyeceğim. Takipçilerime vereceğim. Ya da kötüdür diyeceğim abi. Aldırtmayacağım size. Ama bunu da kimsenin totosu yemiyor. Zurnacı gibi şey yapmaya başlıyorlar. Yandım anam demeye. Siz yine şey yapın, bakın böyle bir makine varsa elinizde, benim takipçilerime uygun fiyatla kaliteli verebileceğiniz matkap, ispiral, kaynak makinesi bana gönderin, ben burada test edeyim, video çekeyim. Alın ya da almayın diyeyim abi. Bak yine konu karıştı. Ama bugün güzel bir gün, sinek yok. Vallahi sinek yok. Allah Allah. Bugün ilaç mı attılar, ne yaptılar? Sineklerden kurtuluyoruz yavaş yavaş. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Selamun aleyküm. Hoşça kalın arkadaşlar.